kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün işten geldim şimdi. Annemde kabaklı börek yapacağız. Onu göstereceğim size. Hazırlandım. Üstümü değiştirdim. Mira'yı babaannesinden aldım. Onu da hazırladım. Montunu giydireceğim. Ondan sonra hemen çıkıyoruz. Annem de anca işten çıkıyordur. Hemen gideceğiz. Hamur yoğuracağız. Kabakları doğrayacağız. Ondan sonra nefis bir börek yapacağız. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Şimdi çıktık, gidiyoruz. 5 dakika yoldayız. Bir saniye sonra da siz görürsünüz artık. Hadi bay. Ben şimdi annemin oraya geldim. Annem şu ışık yanan yerde çalışıyor. Burası halamın evi. Şurası aile apartmanımız. Annem de en alt katta oturuyor. Benim anahtarım var. Şimdi içeri girelim. Tık tık. Benim. Babam evdeymiş. Şimdi geldik, şu ayakkabılarımızı içeri alalım. Köpüşler almasın. Hop. Şöyle şuraya koyalım. Hı. Selamünaleyküm. Babam burada değil. Hop. Annem de gelmemiş. Kabaklar haşlanmış mı? Bir bakalım. Galiba babama söylemiş. Aynen. Woohoo. Bunu tatlı yapacak büyük ihtimalle. Oo. Döktürmüşsün babacığım. Yok, daha döktürmedim. Nasılsın? İnşallah iyi olacağız. İnşallah. Tatlı da mı var yoksa bende? Kabak tatlısı yapıyorum. Oo. Şeyde yapılmış galiba. Sen mi yaptın karnabaharı? Size babamın aşçı olduğunu söylemiş miydim? Benim babam ahçı. Dedesi, benim kızım geldi. Ana, sen ne zaman geldin kız? Hoş geldin. Hemen üstünü çıkarıp hazırlanmış bir de. Hoş geldin. Ne haber? İyi misin? İnsan bir iyiyim dedeciğim, sen nasılsın der kızım ya. Şimdi biz annemi bekleyelim. Şöyle konuşalım. Annemi bekleyelim. Annem gelince de artık başlarız, yaparız bakalım. Ben de üstümü falan çıkarıp bir hazırlanayım. Annem geldiğinde görüşürüz. Evet arkadaşlar, annem de geldi. Hemen buradan soğanları soyup doğrayıp içliğini hazırlayacağız. Bir yandan hamur yoğuracağız. Soğan soymaya başladım ama gözler gitti anında. Bu kabak işte, bu tatlı kabağıyla yapıyoruz. Şu soyulmuş hali. Babam şimdi onu rendeliyor ama bundan birazcık daha ekleyecek. Yetmeyebilir çünkü. Yani bu birazcık dışı sert, böyle dışı sertleşince olmuş oluyor. Ondan sonra kopartıyorlar değil mi? Evet. Normalde yumuşak oluyor. Ondan sonra sertleşiyor. Olmuş oluyor. Şimdi babam onu rendeliyor. Ben de soğanları bir yandan hazırlıyorum. Annem de hazırlanıyor. İşten yeni geldi. Bol soğanla falan güzel oluyor. Şimdi hemen şöyle soyalım. Bunları da doğrayalım. Normalde bir tane soğan soyduğumda bu kadar gözlerim yaşarmıyor ama 6 tane soyunca şunların haline bak. 6 da değil. 2, 4, 6, 7 tane. Tam 7 tane soğan soydum. Gözlerimin haline bak. Yaşardı. Ağlıyorum. Şimdi kabakları babam rendeledi. Ben de soğanları doğradım. Annem de hamuru yapıyor sağ olsun. Şurada birazcık da patatesi varmış. Onunla birazcık daha soğan koyduk. Çünkü Ramazan çok kabaklı yemeyebilir. O da işten geldi şimdi. Şurada da unumuz var. Burada ne kadar un vardır? 2 kilo mu? Yani onu göz kararınca yapıyorum. Ölçülü değil de. Aynen. Annemin göz kararı iyi oluyor. Bence 2 kilo falan olabilir. 1,5-2 kilo aynen. Biraz tuz koyuyor.
içliğimize de. Ona tuzun dışında şeker de atacağız. Şeker de Bir yemek kaşığı gibi mi? yakışıyor şeker ona. Tatlandırıyor. Biraz tatlı tatlı oluyor. Evet. Evet. Hadi bakalım. Ya ben kabağı falan hiç yiyemiyordum. Pırasayı yiyemiyordum. Hep alıştım bunlara. İnsan zaman geçtikçe alışıyor bence bir şeylere. Ben de alıştım. Şimdi birazcık da şeker koyacağız. Yani bunu da böyle göz kararınca yapıyorum. Yani kabağın çokluğuna veya azlığına göre. Mesela bu yeter diyorum. Göz kararımız bırakıyorum aynen. Ben de hep yani. öyleyim. Yemek yaparken öyle söylüyorum. Diyorum ki böyle yapıyorum ama ölçü veremiyorum. Göz kararı yapıyorum. Çünkü hep alışmışız göz kararına biz. Gözümüzün kararınca yapıyoruz. Boyalarım akmış mı? Akmamış. Bir soğan doğradım. Bir Evet. yaş aktı. Şimdi biraz Pul biber. buna şimdi tuz, şeker, pul biber, yani hem acı hem tatlı nasıl olacak diye düşünebilirsiniz. Ama çok güzel oluyor. Gayet güzel oluyor. Aynen. Ben de çok Yani seviyorum. yapıp tatmanızı tavsiye ederim. İnşallah. Aha. Yağ koymayı unutmuşuz. Birazcık da şöyle yağ gezdiriyoruz. Azıcık da Ramazan Bey'in içliğine. Yeniden, çünkü onu biraz kavuracağız değil mi? Yoksa öyle koyacak mısın? Kavurmadan karıştırıp tamam. yapacağız yufka içerisinde. Tamam. Şimdi yoğurmaya başlayalım. Tamam. Şimdi ben böyle suyu açıyorum biraz lavaboda. Şöyle elimle Kıvam aldırana kadar değil mi? böyle ayarlamaya çalışıyorum. Böyle kapatarak bir kontrol ediyorum. Yeterince su almış mıyım? Almamışsam biraz daha ilave ediyorum. Onda sadece tuz ve un var. Evet, tuz ve un, su. Tek tek açıp kıvıracağız. Bunu çarşafta yapmayacağım. Çarşafta yapsam da olur ama bunu elde yaparsam daha iyi olur. Çünkü kabak şeker atıldığı için sulanacak. Çabuk Biraz olması gerekiyor. biraz yufkamızın kalın olması lazım. Bunu da öğrenmiş olduk. Sulu şeylerde Biraz kalın tutuyoruz, Evet. evet. közliklerimizi kalın tutacağız şimdi. Köyde bahsetmiştim közik diye. Suyumuz yeterli. Tamam. Tamam, şimdi kıvamına getireceğiz ve pazı yapacağız. Hadi bakalım. Şu taktik önemli arkadaşlar. Bakın bunu herkes yapamıyor. Ben bile yapamıyorum. Yıllardır izliyorum ama yapamıyorum. Bu anne taktiğidir. Avucunun içine göre ölçüsünü bile ayarlayabiliyor ya. Maşallah, subhanallah. Böyle hepsini bitireceğiz. Şimdi açacak annem onu. Şu oklavamızı da göstereyim size. İşte bu. Oklava. Oklava. Baklava gibi. Oklava. Böyle bununla açacak şimdi.
Hop. Bu da ayrı bir taktik tabii. Bunu da ileri geri yaparken böyle çevirebilen çok zordur, nadirdir yani. Şu attırma işi var ya. Ben de yapıyorum ama hiç yuvarlak olmuyor. Benim 200 yuvarlak oluyor. Biraz oradan, biraz oradan. Evet, annem bir tanesini büyüttü. Böyle içine şimdi içlik koyuyoruz. Diğer hepsi, bütün kalanları da aynı bu şekilde yapacağız. Böyle doldurup iki yandan kıvırıyoruz. Ondan sonra şunu alayım mı ben sana? Bitti mi? Bitti. Tamam. Şöyle kenara koyalım. Böyle her yerine, kenarlarına kuru kalmayacak şekilde. Onların bana. Bir dakika beklemeyeceğiz kızım. Böyle iki kenarından biraz buradan biraz oradan ortada buluşacaklar. Sonra onu ilk baştakini gül yapacağız değil mi? Evet, Ortaya. evet. Sonra çevresine saracağız bunları. Şöyle. Öyle. Hmm. Tepsimizi de yağladık. Birazcık yağ koyduk. Yaydık böyle yapışmasın diye. Böyle. Tamam. Sonra Şimdi dolduracağız diğerlerini de aynen bu şekilde. Şuradan başlayarak mesela uçuca getirmiyoruz. Çok kıtır olmasın diye. Yumuşak olsun diye şöyle başlayıp hepsini dolduracağız aynı şekilde. Sonra pişireceğiz. Ya rejim yapıyorum ama şimdi şöyle güzellikler varken nasıl zayıflayabilirim? Bir bakar mısınız şu güzelliğe? Yani bitti, az kaldı. Annem şu son sırasını yapıyor. Ondan sonra fırında pişecek. Bir sırasını da Ramazan için şöyle şurasında patatesli yaptık. Ondan sonra buralarda kabaklı. Ama şu an var ya, nasıl biliyor musun? Ağzımı suya akıyor. O derece yani. Çok heyecanla bekliyorum. Bir yandan da hala bu geldiğimden beri kaynıyor. Kabak tatlısı yapıyordu ya babam. Hala pişiyor. Hala kaynıyor yani. Öyle şimdi sofra kuracağız. Bu pişecek. Çay da demledik. Hatta evet, çayı da koydum. Şöyle biz yarım yarım yapıyoruz. Biraz küçük bir yerde, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Böyle çaydanlığı çabuk kaynasın. O kaynamış bile. Böyle koyuyoruz. Şimdi bunun üstüne çayını koyacağım. Öyle demleyeceğim. Altı da kaynayacak suyu. Ondan sonra da oturup afiyetle yiyeceğiz bakalım. İnşallah. Hemen şunu fırına atalım. Ondan sonra pişsin. Sofrada görüşürüz.
Evet, uzun zamandır diyet yapıyorum. Bu arada sizden ondan bahsedeyim. Börek pişiyor çünkü daha biraz zamanı var. Şarjım da çok az. Umarım yeter. Şarjım yetmezse artık bilmiyorum. Telefonla ekleyebilirim. Görüntü kalitesi biraz bozulur ama birazcık bahsedeyim. Benim diyetimde yasak yok arkadaşlar. Dayımın kızı diyetisyen. Onunla birlikte çalışıyoruz şu anda. Çok faydasını görüyorum. Sadece sınırlandırıyor yiyeceklerimi. Çikolata yemek yok. İşte börek yemek yok. Poğaça yemek yok. Simit yemek yok. Hani böyle yasaklar yok. Her şeyden azar azar yiyebiliyorum. Yerine sayma yöntemi yapıyor. Yerine sayma ne? Mesela bir kepçe çorba bir dilim ekmeğe eşdeğer falan. Bu tarz şeyler. Hani çorba yiyip ekmek yeme falan. Biraz karışık ama onunla çok güzel ilerliyoruz. Şu anda 10 kilo verdim. Ve hiçbir şeyden kendimi mahrum bırakmadım. Bıraksam da olur ama ne oluyor bu sefer? Zayıflıyorsunuz. Yasak koyuyorsunuz. Diyettesiniz. Zayıflıyorsunuz. Sonra alışkanlıklarınızı değiştiremediğiniz için tekrar kilo almaya başlıyorsunuz. Yani kesinlikle koruyup kalamıyorsunuz. Çok nadir böyle insanlar. O yüzden biz sevdiğim yöntemini çok seviyorum bu yüzden. Normal yaşantıma uyuyorum ama daha sınırlı, daha ölçülü yiyorum. O yüzden bunun faydasını görüyorum. Çünkü normal hayatta ben asla çikolata yemeden durabilecek bir insan değilim. Börek, poğaça, kek, yani bu tarz şeyler benim çevremde hep var. Mantı, makarna, bilmem ne. Hep hamur işleriyle besleniyoruz. Hayatımızdan çıkaramayız da çünkü ben yemek yemeyi çok seviyorum. Böreğimiz pişti arkadaşlar. Üstüne birazcık sıvı yağ ve süt koyduk. O sırada şarjım bitik olduğu için çekemedim. Birazcık sütünü çeksin diye birazcık daha fırında bekletiyoruz. Biraz sonra alacağım. Bir de babamın tatlı yaptı ya, onu koyacağım tabaklara. Çok güzel görünüyor. Dönme, tek elimdesin, dönme. Ya çok güzel görünüyor. Ya böyle işte yemeğe aşıkken her şeyi hayatımdan çıkartmam imkansız yani. Ne yapayım? Olduğu kadar yaparım. Yani çünkü kiloma aslında çok takık değilim ama işte insanı böyle düşündürtüyor bazı insanlar. Neyse, ne olacaksın? Ben böyleyim. Ne yapayım? Beni de Allah böyle yaratmış. Mükemmel oldu. Tabii ben bunun yarısını falan yiyebileceğim. Çok şekerli, çok şerbetli çünkü. Mesela buna da şükür. Hiç yememekten iyidir diyorum. Şu kadar falan mesela ince bir diliminden yiyorum. Aslında bu saate bırakmıyorum ama yeme işlemim normalde 8.30'da falan bitiyor. Şu an saat 10 oldu. Normalde bu saatte ara öğünüm var ve bitiyor. Yememem gerekiyor ama şu anda istisnai bir durum oldu. Çünkü börek pişmedi. Onu beklemek zorundaydık. Yine böyle konuşmuyorsam şöyle konuşayım. Böyle işte. Şimdi böreği de keseceğim. Ondan sonra yiyeceğiz. Ondan sonra da eve gideriz, yatarız artık. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi de yani bu kısımdan sonra da böreğimize bir bakın istiyorum. Keserken onu da çekeceğim. Şimdiden söylemiş olayım. Umarım videomu yine beğenmişsinizdir. Lütfen beğenin. Çünkü sizler için uğraşıyorum. Ben böyle video çekerken çok mutluyum. Umarım sizler de mutlu oluyorsunuzdur. Teşekkür ederim. Öpüyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.